Merhabalar. Bu videoda sizlere Edpuzzle programı hakkında bilgiler vereceğim. Edpuzzle programı interaktif videolar oluşturmanızı sağlayan bir program. Siz bu videoya sorular ekleyebiliyorsunuz. Açık uçlu soru ya da çoktan seçmeli sorular ekleyebiliyorsunuz ya da videoya not ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde öğrenciler videoyu izlerken sizin istediğiniz dakikada ya da saniyede karşısına çıkan soruya cevap verebiliyor. Karşısına çıkan notu okuyabiliyor ve video bu şekilde ilerliyor. Edpuzzle'a giriş yapabilmek için Google'a Edpuzzle yazıyorum ve ilk çıkan siteye tıklıyorum. Burada daha önce üye olduysanız eğer giriş yaparak TAC hesaplarınızla direkt olarak hazırlamaya başlayabilirsiniz. Eğer daha önce üye olmadıysanız sağ üst tarafta bulunan kaydol butonuna tıklıyorum. Kendimi öğretmen olarak seçiyorum. Direkt burada Google hesabınızla aslında kaydolabilirsiniz. Bütün bilgileriniz Google'dan otomatik olarak gelecektir. TAC hesabını seçiyorum ve siteye üye oldum. Şimdi Edpuzzle'ın arayüzü sol tarafta öncelikle içerik var. Burada siz kendi içeriğinizi görebilirsiniz ya da Sev Vakfı öğretmenlerinin oluşturduğu içeriklere bakabilirsiniz. Aynı zamanda popüler kanallar arasından da videolarınızı seçebilirsiniz. Popüler kanallar arasında Edpuzzle kanalında zaten hali hazırda oluşturulmuş dersler var. Belki siz burada kendi dersinize uygun bir şey bulabilirsiniz ve bunun üzerine değişiklik yapabilirsiniz. Örneğin bu videoda 11 tane soru varmış. Aynı zamanda YouTube, Khan Akademi gibi kanallar var. Buradan da siz video seçip edit'e basarak bu videonuzu oluşturmaya başlayabilirsiniz. Ama eğer sizin videonuz YouTube'taysa YouTube'a gelip burada aramayı yapıp videoyu seçip videoyu seçtikten sonra edit diyerek bu videonuzu oluşturmaya başlayabilirsiniz. Buna birazdan zaten göz atacağız. Ama eğer sizin videonuz kendi bilgisayarınızda olan bir dosyaysa yani kendiniz bir video çekmiş olabilirsiniz ya da önceden bir videoya sahipsinizdir, bir yerden indirmişsinizdir. O zaman buradaki videoları değil de bilgisayarınızdaki videoyu kullanmak için Add Content diyorsunuz, Upload Video diyorsunuz. Ve artık bu video Drive'daysa Drive'dan çekebilirsiniz ya da bilgisayarınızdan bu videoyu öncelikle Edpuzzle sitesine yükleyebilirsiniz. Şimdi öncelikle sınıfları nasıl oluşturacağınızı size göstereceğim. Sağ üst tarafta bulunan sınıflarıma tıklıyorum. Burada benim önceden oluşturmuş olduğum sınıflar vardı. Geçen senelerde biz sınıflarımızı Google Classroom'dan çekiyorduk. Bu sene öyle bir şansımız yok. Bu sebeple yeni sınıf ekleyeceğiz. Bu sefer Google Classroom'u seçmeyeceğiz. Yeni bir sınıf oluştur diyeceğiz. Diğer sınıflardan ayırmak için Connected Prepare şeklinde yazıyorum. Burayı klasik seçiyorum ve sınıf oluştura basıyorum. Şu an sınıfım oluştu. Ancak sınıfta herhangi bir öğrenci yok. Burada yapmanız gereken şey şu. Öğrencileri buraya davet etmek. Zaten burada öğrencileri davet et butonunu gördünüz. Buna tıklıyorsunuz ve buradaki kodu öğrencilere Connected'dan yollayabilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman öğrenciler sadece Edpuzzle'a girip MyTAC hesaplarıyla üye olacaklar ve bu kodu girecekler. Bu kodu girdikleri andan itibaren zaten Prep A sınıfının öğrencileri burada sıralamaya başlayacak. Bir sınıf bu şekilde oluşturuluyor Connected'da. Eğer önceden bir sınıfınız varsa, önceden kendi sınıflarınız varsa buradan sınıf seçeneklerinden sınıfı silebilirsiniz. Şimdi bir videoyu nasıl editleyebiliriz, nasıl düzenleyebiliriz buna bakalım. Tekrar ana sayfaya geliyorum. Ben YouTube'dan bir tane video üzerinde oynamalar yapmak istiyorum. Öncelikle videoyu arıyorum. Videoyu buldum. Örneğin şu videoyu kullanacağım. Yandaki kutuyu tıklayıp edit diyorum. Şimdi video önüme geldi. Burası videonun oluşturulduğu kısım. Eğer siz herhangi bir videoyu kesmek istiyorsanız başından sonundan bu aracı kullanabilirsiniz. Şu an kesme kısmındayım. Bunu sağa sola taşıyarak video üzerinde size çok uzun gelen bir kısım varsa o kısmı buradan silebilirsiniz. Ben şu an böyle bir şey yapmayacağım. Voice over dediği şey de sizin yani videonun sesini kapatıp sizin sesinizi ekliyor o bölüme. Örneğin 10. saniye ile 20. saniye arasında videonun sesi çalmasında benim sesim orada devreye girsin isteyebilirsiniz. Bunu seçersiniz. En önemli kısım aslında sorular kısmı.
Şimdi Mathematics and ben zaten videonun 11. saniyesindeyim. Tam 11. saniyesine bir tane çoktan seçmeli soru eklemek istiyorum. Hemen buraya sorumu yazıyorum. Buraya da cevapları yazıyorum. Eğer isterseniz buradaki cevapları çoğaltabilirsiniz. Ve siz burada doğru olan cevabı eğer belirtirseniz, doğru olan cevabı ya da cevapları belirtirseniz zaten Edpuzzle bu soruyu otomatik olarak okuyacaktır. Sizin herhangi bir okuma yapmanıza gerek yok. Buna kaydet diyorum. computer science, an algorithm. Gördüğünüz üzere tam da şu an burada bir tane çoktan seçmeli soru var. Şimdi burada ilerlemeye devam ediyorum. An algorithm is a step-by-step procedure for tam buraya bir tane açık uçlu soru eklemek istiyorum. O zaman açık uçlu soruya tıkladım. Ve kaydet diyorum. Burada tabii ki öğrencilerin cevapları çok değişkenlik göstereceği için Edpuzzle bu soruyu otomatik olarak okumayacaktır. Tam buraya bir tane not eklemek istiyorum örneğin. Öğrencilerin burada bir okuma yapmasını istiyorum ya da burada bir resme bakmasını istiyorum belki de. Bu gibi durumlarda notu kullanabilirsiniz ve notunuzu buraya yazdıktan sonra kaydede basabilirsiniz. Bakın sol tarafta şu an videonun ne şekilde olabileceğini ben görebiliyorum. 11. saniyede bir tane açık uçlu, çoktan seçmeli soru var. 16. saniyede açık uçlu soru var. Ben öğrencilerin videonun tamamını izlediklerinden emin olmak için son saniyesine de bir tane genelde bir tane soru koyuyorum. Bu şekilde en azından son soruyu cevaplayana kadar videoyu izlesinler istiyorum. Şu an videom hazır. 4 tane içerik var, 3 tane soru, bir tane not var. Sağ üst taraftan Finish'e tıklayarak bunu hazırladım. Şu an artık ben bu videoyu öğrencilere gönderebilirim. Nasıl gönderebilirim? Şöyle. İsterseniz bunu şuradan da yapabilirsiniz. Assign ederek. Ve hangi sınıfa? Demin oluşturduğum sınıf buydu. Connected Prep A'yı seçiyorum. Burada siz tabii ki bir başlangıç tarihi ve son tarih belirtebilirsiniz. Şu ayar önemli. Öğrencilerin bir soruyu cevaplamadan geçememelerini buradan sağlayabilirsiniz. Yani siz öğrenci cevaplayıp geçsin istiyorsanız o zaman bunu açık bırakmanız gerekecektir. Ve tabii ki link alma seçeneği de var. Siz bu videonun linkini kendi öğretmen arkadaşlarınızla da buradan paylaşabilirsiniz. Bunu da yaptıktan sonra assign diyerek artık bu video öğrencilere gidecektir. Ben burayı şimdilik kapatayım. Peki öğrencilerden gelen cevapları nereden göreceğim? Şuradan göreceğim. Burada da bir not defteri var. Not defterine geldiğim zaman burada öncelikle sınıfları seçiyorum. Mesela ben geçen seneden sınıf göstereyim. Tarihi bayağı bir geri almam gerekecek burada. Size bir örnek göstermek açısından. Mesela Prep C sınıfı geçen seneden Kerem Altunbaş isimli öğrenci hiç videoyu izlememiş. 3 tane soru varmış benim bu videomda. Üçünden de 0 almış ve 0 saniye harcamış bu videoda. Dolayısıyla 0 almış. Erdoğan Akkoyunlu isimli öğrenci 9 dakikasını harcamış videoda. İlk soruyu es geçmiş. İkinci ve üçüncü soruya 80 ve 100 almış. Burada otomatik okumuş Edpuzzle ve ortalama 90 almış. Bu şekilde de öğrencilerden gelen cevapları ve öğrencilerin aldığı skoru görebiliyorsunuz. Edpuzzle ile ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sizin sorularınız olursa her zaman cevaplayabilirim. Görüşmek üzere.